Bölüm 51 Müzayede evindeki rekabet. Sifeng arama paneline seslendi ve hemen sert taş kelimesini girdi. Aniden yarı şeffaf ekranda bilgi satırları belirdi. Tek bir bakışta Sifeng, 100'den fazla sert taş yığınının satıldığını görebiliyordu. Bunları satan birçok oyuncu vardı. Sifeng, bir altın paraya satılan bir yığın sert taş gördüğünde, böyle bir oyuncunun yoksulluktan delirmiş olması gerektiğini hissetti. Sifeng, fiyatları en düşükten en yükseğe doğru gösterecek şekilde ekranı hemen filtreledi. Ekranı ayarladıktan sonra en ucuz sert taş yığınının maliyeti hala 26 bakırdır. Müzayede evinin işlem ücretleri düşüldükten sonra oyuncular hala 25 bakır alabiliyordu. Beklendiği gibi fiyatlar normalin çok üzerindeydi. Ancak Sifeng yine de onları satın almak zorundaydı. Fiyatı 30 bakırın altında olduğu sürece bunları karşılayabilirdi. Aniden müzayede evindeki sert taşların sayısı yarı yarıya azaldı. Geriye kalanların hepsi 30 bakır ve üzeri fiyatlara satılıyordu ve onları satın alacak müsrif kimse yoktu. Sert taşlara baktıktan sonra Sifeng, gelişi güzel bir şekilde çeşitli bölüme geçti. Sifeng'in gözleri aniden parladı. Aslında kart setleri vardı. Üstelik sayıları çok fazlaydı. Canavarların bu kart setlerini düşürme şansı vardı. Ancak düşme oranı son derece düşüktü. Birinin düşme ihtimali 10.000'de bir bile değildi. Seviye 10'un altındaki canavarlar 12 kart seti düşürmeyi başardı ve bunlar iki aşamaya ayrıldı: bronz derece ve gizemli demir sıra. Savaşçıların çelik, haçlılar ve delilik vardı. Silah uzmanlarında kaos, intikam ve kasırga vardı. Şifacıların ilahi, doğa ve asilleri vardı. Büyücülerin elementi, aptal ve şeytanı vardı. Bu 12 kart setinin her biri 12 farklı eşi temsil ediyordu. Her sette 9 kart vardı ve her kartın arkasında bir sayı vardı. Bir oyuncu tam bir set toplayabildiği sürece, bunu ilgili iş için bir set ekipmanı parçasıyla değiştirebilir. O günlerde oyuncuların büyük çoğunluğu bu kart setlerinin ne işe yaradığını bilmiyordu. Üstelik bu kart setlerinin tanıtımı da yapılmamıştı. O dönemde oyuncular bu kart setlerini çantalarında saklıyor veya müzayede evinde satıyorlardı. Ancak şehrin yakınındaki 50 kişilik seviye 10 zindanının normal modu temizlendiğinde, bu oyuncular aslında bu kart setlerini takas edecek bir NPC'nin olduğunu keşfettiler. Kart setlerinin rütbesine bağlı olarak bronz veya gizemli demir seti ekipmanı ile takas edilebilirler. Bu set ekipmanları kesinlikle muhteşemdi. Bir bronz ekipman seti, normal bir gizemli demir ekipman setinin tamamına rakip olabilirken, bir gizemli demir ekipman seti, normal bir gizli gümüş ekipman setinin tamamına rakip olabilir. Böylece daha önce kimsenin umursamadığı bu kart setleri bir gecede aniden inanılmaz derecede popüler hale geldi. Her kart astronomik bir fiyata satıldı. Buna rağmen birçok lonca hala bunlara karşı çılgınca davranıyor ve sürekli olarak onları satın alıyordu. Bu arada, şu anda Sifeng'in önünde sergilenen yüzlerce kart seti vardı, ancak aslında onları isteyen kimse yoktu. Her kart en fazla 5 bakıra satılıyordu ve hatta maksimum 7 bakırdı. Sifeng onları tereddüt etmeden temiz bir şekilde satın aldı. Sifeng maliyetin çoğunu düşünmedi. Üstelik çantasında bıraksa bile değeri artmazdı. Parayı para yetiştirmek için kullanmak artık kralın yoluydu. Sifeng, sert taşları ve kart setlerini toplamayı bitirdikten sonra elinde 14'ten fazla gümüş para kalmadı. Bunu takiben Sifeng, arama paneli aracılığıyla beceri kitaplarını aradı. Bir oyuncunun Tanrı'nın alanındaki gücünü belirlemek için, ekipmanına bakmaktan başka, öğrendikleri becerilerin sayısı da başka bir faktördü. Eğer bir oyuncu çok sayıda beceriye sahipse, savaşta kullanılabilecek çok çeşitli saldırı modellerine sahip olabilir. Uzman bir kılıç ustası savaşta genellikle 20'den fazla beceriyi kullanabilirken, birinci sınıf uzmanlar savaşta 40'ın üzerinde beceriyi kullanabilirdi. Üst düzey uzmanlara gelince, onlardan bahsetmeye gerek yoktu. Sifeng birinci sınıf bir uzmandı ancak ondan az beceriye sahipti. Durumu gerçekten içler acısıydı. Ancak şu anda satılan çok az beceri kitabı vardı. Normal koşullar altında, oyuncular genellikle beceri kitaplarını kendileri kullanır veya kullanabilecekleri bir beceriyle takas ederlerdi. Sifeng tek seferde ondan fazla sayfadan geçti.
Kılıçlıların kullanabileceği bir beceri gördüğünde hemen satın aldı. Sifeng son sayfaya ulaştığında zihni boşaldı. Benimle dalga mı geçiyorsun? Savunma kılıcı bile satılıyor mu? Sifeng sevinçten çılgına döndü. Savunma kılıcı bir kılıç ustasının güçlü becerisiydi. Ayrıca büyücülerle uğraşırken kesinlikle öldürücü bir beceriydi. Ancak becerinin aynı zamanda lanet olası bir düşme oranı da vardı. Önceki yaşamında bile, Sifeng ancak seviye 40'ın çok üzerinde olduktan sonra bu beceriyi ele geçirmeyi başardı. Sifeng gerçekten bunu şimdi görebileceğini hayal etmemişti. Satış fiyatı biraz yüksek olmasına rağmen, 6 gümüş Sifeng için hala kabul edilebilirdi. Sifeng, çok fazla zaman kaybetmek istemeyerek hemen 7 gümüş paralık bir teklif verdi. Çok hızlı bir şekilde Sifeng, 7 gümüş para karşılığında bu beceriyi satın aldı. Mevcut 7 gümüş paranın satın alma gücüyle Sifeng, 5 ile 6 temel beceri kitabı satın alabilir. Ancak Sifeng, gözünü bile kırpmadan hepsini Defensive Blade'e harcadı. Sifeng, nadir beceri, savunma kılıcı satın almanın yanı sıra 3 ortak beceri de satın aldı, gözlemleyen gözler, rüzgar yürüyüşü ve dünya ayırıcı. Başka bir kayda göre, Sifeng satın almandan memnun iken müzayede evindeki durum çılgına dönmeye başladı. Çeşitli loncaların lojistik üyelerinin hepsi kulaklarına kadar kıpkırmızıydı, öfkeleri göklere yükseliyordu. Kahretsin, 9 gümüş para bu ekipmanı almak için hala yeterli değil mi? 10 gümüş parayı veren hangi zengin lonca? Siz hayvanlar, neden benim tarafıma bir bakmıyorsunuz? Birisi zaten 10 gümüş ve 65 bakır teklif etti. Bu insanlar kesinlikle deli. Yanımda sadece 10 gümüş para getirdim. Görevimi tamamlayamadığım için şimdi ne yapmalıyım? İğrenç. İsimlerini saklıyorlar ve sadece bu birkaç ekipmanı açık artırmaya çıkarıyorlar. Nasıl bir tane kapabilirim ki? Bu insanlar derecelendirilmemiş loncaların lojistik üyeleriydi. Daha büyük loncaların tekliflerinin her birinin diğerinden daha yüksek olduğunu gördüklerinde deliliğin eşiğindeydiler. Ancak en iğrenç kişi ekipmanın yaratıcısıydı. Her seferinde bu kişi yalnızca birkaç ekipmanı açık artırmaya çıkarıyordu. Daha önce ekipman üzerindeki rekabet zaten yeterince yoğundu. Ancak şu anda açık artırmada satılan garnizon zırhı daha da iyi niteliklere sahipti ve sayıları daha da azdı. Teklif vermek için yanlarında getirdikleri para kesinlikle yetersizdi. Peki ekipman için nasıl savaşacaklardı? Olamaz, değil mi? Bu kadar çok iş adamı var mı? Birisi aslında 11 gümüş teklif etti. Sifeng'in sevinci, garnizon zırhının fiyatının sürekli olarak nasıl arttığına baktığında kaşlarının uçlarına ulaştı. Birkaç dakika içinde, daha önce harcadığı paranın tamamı, eskisinden daha fazla miktarda geri kazanılmıştı. Aniden Sifeng, savunma kılıcını düşündü. Ortalama bir oyuncunun kılıççılar için bu kadar nadir bir beceriyi elde etme şansı kesinlikle yoktu, halbuki loncalar bunu elde etseler bile onu satmazlardı. Garnizon zırhını satın almak için para toplamak amacıyla becerinin belirli bir lonca tarafından satılmış olması gerekir. Sadece onların eylemleri bir kez daha Sifeng'e fayda sağladı. Birkaç dakika içinde 7 garnizon zırhının tamamının fiyatları 11 gümüşü aştı. Böyle bir fiyat Sifeng'i bile şok etti. Bu kadar güçlü lonca birdenbire nereden geldi? Bu tür loncaların mali kaynakları varken, bir bronz ekipman parçasına bu kadar para harcamamaları gerekir. Ancak Sifeng'in bilmediği şey, garnizon zırhlarını açık artırmaya çıkardıktan sonra çeşitli büyük loncaların lojistik üyelerinin durumu lonca liderlerine bildirmesiydi. Daha önce, bu lonca liderleri diğer loncaların MT'sinin özel elitleri garnizon zırhı ile tankladığını görüyorlardı. Bu MT'ler, diğer oyuncuların özel elitlere kolaylıkla saldırmasına, hatta çeşitli beceri kitapları ve bronz ekipman, gizemli demir ekipman elde etmesine olanak tanıyabildi. Böyle bir görüntü karşısında lonca liderlerinin gözleri çoktan kıskançlıktan kırmızıya dönmüştü. Ne yazık ki bu konuya bir çözüm bulamadılar. Kendi loncalarındaki yaşam tarzı oyuncularının bu ekipmanı oluşturmasına izin vermek istiyorlardı, ancak bunun için dövme tasarımına sahip değillerdi. Ayrıca bu garnizon zırhlarını döven oyuncuyla da iletişime geçmek istiyorlardı, ancak bu oyuncu adını gizleyerek herhangi bir iletişim yolunu engellemişti.
Tek çareleri çaresizce izlemekti. Ancak artık garnizon zırhı bu sefer savunma gücüne bile sahipti. Kesinlikle satın almaları gerekiyor. Dolayısıyla bu loncalar hemen fon toplamaya başladı. Beni duyuyor musun? Kesinlikle almalısınız. Hemen 13 gümüş para teklif edin. Başka kimin teklif vermeye cesaret ettiğini görmek istiyorum. Ne? Zaten 13 silvers'de mi? 13 gümüş 50 bakır teklif edin. Bizden daha zengin bir lonca olduğuna inanmıyorum. White River şehrinin etkisi altında 100'den fazla kasaba vardı ve garnizon zırhı için sürekli teklif veren yüzlerce lonca vardı. Yarım saat sonra 7 garnizon zırhının tamamı açık artırmaya çıkarıldı ve en düşük fiyatı 14 gümüş 60 bakırdan satıldı. Sifeng bir anda birden fazla altın para kazandı. Bu insanların ne kadar ateşli olduğunu gören Sifeng, garnizon ağır zırhını müzayedeye çıkarma şansını değerlendirdi ve başlangıç fiyatını 16 gümüş para olarak belirledi. Bunun ardından Sifeng, müzayede evinden ayrıldı. Henüz geceydi ve güneşin doğmasına yaklaşık yarım saat vardı. Şu anda dışarı çıkıp düzleşmek çok akıllıca değildi, bu yüzden Sifeng önce Redleaf kasabasındaki kütüphaneye gitti. Ölümcül ormanın cehennem modundan elde ettiği elfçe sözcükleri içeren günlüğü daha iyi anlamak istiyordu. Hatta yeni bir buluş bile elde edebilir. Bölüm 52 Kutsal Kardeş. Redleaf kasabası kütüphanesine yolculuk çok tehlikeliydi. Normal bir oyuncu oraya gitse o kişinin bir kez ölme ihtimali %30'du. Geriye kalan %70 ise defalarca ölecekti. Bu nedenle, kütüphaneye gitmeden önce Sifeng, tüm sert taşları ve felsefe taşını bankaya sakladı. Felsefe taşı ölümden sonra düşecekti. Eğer Sifeng, kütüphaneye giderken beklenmedik bir şekilde ölmüş olsaydı, o zaman bu büyük bir kayıp olurdu. Bunu takiben Sifeng, daha önce satın aldığı 4 beceri kitabını çıkardı ve bunları öğrenmeyi seçti. Gözlemleyen gözler. Bilinmeyen ve gizlenmiş hedefleri açıkça görebilme. Hedefin zayıf noktasını tespit etme şansı sabittir. Bekleme süresi 40 saniye. Rüzgar yürüyüşü. Kullanıcı rüzgara sarılır, hareket hızı %30 arttı. Menzilli saldırılardan kaynaklanan hasarı önleme şansı %50'dir. 10 saniyelik süre. Bekleme süresi 2 dakika. Toprak ayırıcı. Gerektirir, kılıç. Kullanıldıktan sonra hedefe 30 temel hasar verir ve şarj gücünün 0,2 saniye ile 3 saniye arasındaki süresine bağlı olarak maksimum %300 silah hasarı artırılabilir. Saldırı menzili 8 yardadır. Bekleme süresi 1 dakika. Savunma kılıcı. Gerektirir, kılıç. Normal saldırıların menzili kullanımdan sonra 10 yarda arttı. Maksimum 6 menzilli saldırıyı veya 3 yakın dövüş saldırısını engelleyebilir. 25 saniyelik süre. Bekleme süresi 3 dakika. Bu yeni becerilerle Sifeng'in hayatta kalma yeteneği ve saldırı potansiyeli büyük ölçüde arttı, dolayısıyla kütüphaneye gitme tehlikesi artık büyük değildi. Redleaf kasabası kütüphanesi ticaret bölgesinden çok uzaktaydı. Redleaf kasabasının Gecekondu mahallesinde bulunuyordu. Gecekondular ticaret bölgesinden sonra en popüler ikinci yerdi. Orada her türden insan vardı ve burası sahtekarların dürüst insanlarla karıştığı bir yerdi. Aynı zamanda bazı oyuncuların favori ziyaret yeriydi ve bu da Gecekondu bölgesinin alternatif isminden kaynaklanıyordu. Düşmüşlerin cenneti. Sifeng bu cennetin alanına girdiği anda caddenin köşelerinden kendisine yönelik açgözlülükle dolu gözleri keşfetti. Bunlar karanlığın içinde saklanan, ışığın kabul edemediği fareler ve cehennemin sınırlarının gezginleriydi. Tanrı'nın alanında sıradan insanlardan farklı bir grup oyuncunun olması kaçınılmazdı. Ne zindanları fethetmekle ilgileniyorlardı, ne de maceraya atılmanın ve kendini riske atmanın getirdiği heyecanla ilgileniyorlardı. Bu oyuncuların ilgilendiği tek şey eşkıyalıktı. Diğer oyuncuları öldürüp ekipmanlarını yağmaladılar, daha sonra bunu başkalarına yüksek fiyata satarak yüklü miktarda para kazanıyorlardı. Gündüzleri bu oyuncular iyi ekipmanlara sahip oyuncuları avlar ve yağmalardı. Geceleri çalıntı mallarını elden çıkarmak için Gecekondu mahallelerine dönüyorlar ve yeni kazandıkları parayla parti yapıyorlardı. Gecekondu mahallelerindeki konumlarını yükseltme şansını kullanarak kendi güçlerini göstermek için hasatlarıyla övüneceklerdi. Sıradan oyuncular buraya asla ayak basmaz.
Yeterli güce sahip olmadıkları takdirde tek sonuç ölüm yoluyla geri dönüş olacaktır. Bunun nedeni bu konumun muhafızlar tarafından korunmamasıydı. Si-Feng sokağın köşelerinde saklanan oyunculara baktı. Tüm bu oyuncuların göstergelerinin kırmızı renkli olduğunu keşfetti. Pek çok katliam ve yağma eylemi yaptıkları açıkça görülüyordu. Tanrı'nın alanında kırmızı oyuncuların korunan alanlara girmesine izin verilmedi. Bu oyuncuların ölümü halinde ekipman düşme oranı da artırıldı ve ölüm cezası maksimum %300'e kadar artırılabilecek. Üstelik korunan alanlara girmeleri halinde muhafızlar tarafından yakalanıp hapse atılacaklardı ve hapiste kaldıkları süre suç değerlerine bağlıydı. Ancak tüm bu dezavantajlara rağmen hala bu yola girmeyi seçen birçok oyuncu vardı. Sonuçta ödüller bu şekilde çok çabuk geldi. Kırmızı oyuncuların ayrıca Kırmızı Yaprak kasabasında kalabilecekleri bir yeri vardı. Mesela gecekondular. Üstelik gecekondu mahallelerinde iyi bir görev almak isteyen birinin sarı oyuncu, hatta kırmızı oyuncu olması gerekiyordu. Bıçağın kenarında yaşayan bu oyunculara gelince, Si-Feng onlara hiç aldırış etmedi. Hemen gecekondunun ana yoluna doğru yöneldi. Sokağın her iki yanında da dekolteli giyinmiş çok sayıda çapkın kadın vardı. Si-Feng'in giydiği kıyafetleri fark ettiklerinde, ona cilveli bakışlar atmaya başladılar. Yol boyunca biraz para kazanarak Si-Feng ile keyifli bir gece geçirmek istediler. "Küçük kardeşim, biraz eğlenmeye mi geldin? Buraya, ablanın yanına gel. Ablam keyifli bir gece geçireceğinizi garanti ediyor." Canlı kırmızı deri kıyafetler giymiş çekici bir bayan Si-Feng'in yolunu kesti. Si-Feng hemen gözlemleyen gözleri kullandı. "Sharlun, elit sıra. Seviye 8. HP 1200-1200. Ha ha ha, Sharlun, yine gizlice bir ısırık almaya çalışıyorsun. Bizi böylesine mutlu bir olaya nasıl davet etmezsiniz?" Bir grup güçlü ve şeytani adam, her birinin yüzünde soğuk bir sırıtışla yanımıza geldi. "Bu bir soygun mu?" Si-Feng çevresine bir göz attı ve sakince sordu. Kendisinin zaten NPC'ler tarafından kuşatıldığını keşfetti. Ayrıca harap bir evin köşesinde birkaç kızıl oyuncu da vardı, yüzlerinde alaycı bir ifade vardı. Gotsa domainde oyuncuların NPC'ler tarafından soyulması çok yaygındı. Üstelik Si-Feng'in NPC'ler tarafından ilk kez soyulması da değildi. Onun üzerinde en derin izlenimi bırakan olay, yaratılış sıradarlarındayken yaşandı. Orada bir NPC savaş lordu tarafından soyuldu. O zaman, Si-Feng yalnızca çaresizce yol ücretini ödeyebiliyordu. Şu anda önünde, bir grup seviye 7 sıradan NPC'ye ek olarak seviye 8 elit NPC de vardı. Gecekondu mahallelerinde çok yaygın bir sahneydi, ancak Si-Feng'in bu yere geldiği için kendisinden başka suçlayacak kimsesi yoktu. "Velet, sen dürüst bir insana benzediğine göre seni fazla rahatsız etmeyeceğiz. 5 gümüş para dağıtın, biz de geçmenize izin verelim. Aksi takdirde bizzat harekete geçeceğiz," dedi yaralı bir adam alaycı bir tavırla. "O zaman buraya gel ve al." Si-Feng, abissal kılıcı çıkarırken alay etti. "Yol ücretini ödeyecekseniz tebrikler. Sadece paranızı kaybetmekle kalmayacak, aynı zamanda hayatınızı da kaybetmek zorunda kalacaksınız. En azından üzerinizdeki ekipmanın bir parçasını kaybedersiniz." Gecekondu mahallelerinde normal oyuncuların ölme ihtimalinin %30 olmasının nedeni de buydu. Karanlığın sınırlarını aşan bu NPC'lerin sözlerini tutmasını istiyorsanız mutlaka beyninizde bir şeyler kopmuş demektir. Harley'nin çekici yüzünde bir miktar kötü niyet ortaya çıktı. "Velet, ölüme davetiye çıkarıyorsun." Seviye 7'de bıçak kullanan bir adam Si-Feng'e koştu. Si-Feng, abissal kılıcı tereddüt etmeden adama doğru bıçakladı. Çifte kesme, gürleyen parlama, toprak ayırıcı. Arda arda kılıç darbeleri adamın boynunu ve kalbini deldi. Tamamen bronz ekipmanla donatılmış bir gövde ve Abyssal Blade'in saldırı gücü ile birleşen Si-Feng'in saldırıları, adamın 750 HP'sini anında sıfıra indirmişti. "Hala devam etmek istiyor musun?" Si-Feng çevredeki NPC'lere alay ederek baktı. NPC'lerin hepsi Si-Feng tarafından şok oldu. Hepsi birbiri ardına ayrıldı ve Si-Feng'e yol verdi. Bu sırada bir köşede saklanan oyuncular da şok oldu. Si-Feng, sadece birkaç hamlede seviye 7 NPC'yi öldürmüştü. Bu oyuncu çok güçlüydü.
Doğal olarak bu oyuncular güçlü olduğunu bildikleri bir oyuncuyla sorun yaşamazlar. Gecekondu mahallelerinde güç her şeydi. Bu oyuncular gizlice olay yerinden ayrıldı. Sadece Sarlin ilgi dolu bir ifadeyle geride kaldı. "Küçük kardeşim, sen gerçekten çok güçlüsün. Ablanın sana gerçekten hayran olmasını sağladın. Merak ediyorum, nereye gidiyorsun? Abla sana orada rehberlik edebilir ve seni birçok beladan kurtarabilir. Halbuki sen sadece çok küçük bir bedel ödemek zorundasın." Sarlin sakin bir gülümsemeyle Sifeng'e doğru yürüdü ve teklif etti. "Kendini sıkıntıya sokmana gerek yok. Kütüphaneye giden yolu biliyorum." Sifeng bu NPC'lere karışmak istemiyordu. O yalnızca elf günlüğüne ilişkin ipuçları aramak istiyordu. Sarlin, Sifeng'in düşüşünü duyduğunda daha da sevinçle gülümsedi. "Ben kütüphaneciyim Sarlin. Kütüphane ile ilgili sorularınızı bana sorabilirsiniz. Buna benden daha aşina kimse yok." Sarlin tatlı bir şekilde gülümseyerek gurur duyduğu ikiz tepelerini şişirdi. "Kırmızı Yaprak Kasabası kütüphanecisi kutsal rahibe değil mi?" Sifeng ona inanmadı. "Ah, bundan mı bahsediyorsun?" Sarlin bir rahibe kıyafeti çıkardı ve anında onu giydi. Aniden vahşi tavrı tamamen ortadan kayboldu. Dünyaya inmiş, kıyaslanamayacak kadar ilahi bir melek gibiydi. Onun varlığı, başkalarının ondan önce tövbe etme arzusunu uyandırdı. Aynı zamanda Sarlin'in gösterdiği bilgiler de değişmişti. Kutsal rahibe Sarlin, ilahi yetkili. Seviye 20. HP 10.00.10.000. Sifeng de şok oldu. Bu nasıl bir durumdu? NPC'lerin bile bir yan eşimi vardı. Bölüm 53 Karanlık çöküyor. Sifeng, Sarlin'in makyajını hala biraz kabul edemiyordu. Ancak Sifeng, söylentilere göre kütüphaneci ile tanışabildiği için şanslı sayılabilir. Bildiği bilgilere göre Kırmızı Yaprak Kasabası kütüphanecisi, nerede olduğu bilinmeyen gizemlerle doluydu. Sifeng, kütüphanecinin kendisine karşı bir soyguna katılan kadın NPC olduğunu asla hayal etmedi. Eğer Sifeng şu anda Sarlin ile gerçekten bir kavga başlatmış olsaydı, sonuçları hayal bile edilemezdi. Kaplanı yemek için domuzu oynamak ne anlama geliyordu? Sarlin kesinlikle bu alanda deneyimli biriydi. Divine yetkilisi, bir kahin için 3 kademe iş ilerlemesiydi. Kılıç ustası söz konusu olduğunda buna kılıç kralı deniyordu, oysa bu ikisinin arasında kılıç ustası vardı. Bir ilahi görevle yalnızca 20 seviye olsa bile 50 seviye bir lordu kolaylıkla gönderebilirdi. Belki de Sarlin, Red Leaf kasabasındaki en güçlü NPC'ydi. "Hehe, şimdi bana inanıyor musun Sarlin?" Sifeng'e kıkırdadı. Tüm vücudu sanki Meryem Ana'nın reenkarnasyonuymuş gibi altın rengi bir parıltı yaydı. Madem benimle bir işin var, bunu kütüphanede konuşalım." Sistem, oyuncu Darkness Descent destansı görevini etkinleştirdi. İçeriği bilinmiyor. Sifeng, sistem bildirimini duyduğunda aniden tökezledi, neredeyse düşüyordu. Bu destansı görevi tetiklemesinin asıl nedeni neydi? Karanlık iniyor, Tanrı'nın alanının ünlü destansı göreviydi. İnternetten ve gölgeden topladığı bilgilere göre, bu destansı görevi tamamlamanın zorluğu gerçekten hayal edilemezdi. Tabii ki ödüller de hayal edilemeyecek kadar cömertti. Sifeng'in önceki yaşamında bu destansı görevi tamamlayan kişi Ruh İmparatoru Fantezi Söndürücü idi. O, oyuncular arasında efsanevi bir karakterdi. Kendisi, Tanrı'nın alanının zirvesi sırasında, tüm oyun boyunca dünya çapında ilk 20 oyuncu ve ilk 500 oyuncu arasında yer aldı. Her ne kadar Tanrı'nın alanında yalnızca ilk 500 arasında yer alsa da, bu küçümsenmemelidir. Tüm dünyanın toplam nüfusu 100 milyardı. Her ne kadar şu anda Tanrı'nın alanında yalnızca 100 milyon oyuncu olsa da, bu sayı yılda 10 milyarı aşacaktı. 3 yıl içinde God Domain'i oynayan oyuncu sayısı 30 milyarı aşacak. İlk 500'e girebilen Fantasia Extinguis kesinlikle muhteşem bir uzmandı. Ancak Sifeng'i tuhaf hissettiren şey bu epik görevin neden burada bulunduğuydu. Fantasia Extinguisher'in başlangıç yeri Yıldızay Krallığı'nda değildi. Bunun yerine Yıldızay Krallığı'ndan uzak olan Kara Ejderha İmparatorluğu'ndaydı. Kara Ejder İmparatorluğu, Yıldızay Krallığı'ndan çok daha güçlüydü. Kara kütlesi Yıldızay Krallıklarının 3 katıydı.
Orada oyuncular ve loncalar arasındaki rekabet çok daha şiddetliydi. Bir zindanın cehennem modunda ilk geçişi almanın bir ödülü olabilir mi? Sifeng, Harlin'i takip ederken sessizce tahmin etti. Bunun büyük bir olasılık olduğunu hissetti. Aksi takdirde, Kara Ejder İmparatorluğunda bulunması gereken bir destansı görev neden burada, Yıldız Ay Krallığında bulunsun ki? Şu anda Sifeng'in sistem iletişimi çaldı. Sifeng arayana bir göz attı ve onunla iletişim kuran kişinin Gentle Snow olduğunu öğrendi. Bayan Snow, benimle işiniz mi var? Gentle Snow çok kayıtsız bir ses tonuyla, oturum açtığınıza göre size söylemem gereken bir şey var, dedi. Gizemli buz gibiydi, 10.000 yıl geçmesine rağmen değişmedi ve hiçbir şeye karşı hiçbir ilgisi yoktu. Bir şey satın almak için paraya ihtiyacım var. Bu yüzden sana borçlu olduğum 15 gümüşü iade etmek için daha fazla zamana ihtiyacım olabilir. En geç bugün sonuna kadar size iade edeceğim. Peki. Eğer gerçekten zor durumdaysan yarın da iyi olur. Sifeng sakince cevapladı. Artık Nazik Snow'un kendisine borçlu olduğu 15 gümüş paraya aldırış etmiyordu. Şu anda üzerinde birden fazla altın para vardı ve onu nasıl harcayacağı konusunda sıkıntılıydı. Nazik Kar, Sifeng'in bu kadar paraya karşı kayıtsızlığına biraz şaşırdı. Ancak Sifeng zaten bunu söylediği için doğal olarak ona karşı nazik olmayacaktı. Yavaşça teşekkür ederek, teşekkür ederim. Ancak onu geri vermeyeceğimden ve her şeyini kaybetmene sebep olacağımdan korkmuyor musun? Sen kar tanrıçasısın. Neden ortalama bir oyuncuyu bu kadar küçük bir parayla kandırmaya çalışasınız ki? Sifeng sırıtarak söyledi. Ortalama? Kendinize ortalama demeye cesaretiniz var mı? Ben bile sağladığınız harita ve strateji karşısında şok oldum. Ölümcül ormanın normal modunu temizlemek için yalnızca 1 saat harcadık, ardından zor modu da temizlemeye devam ettik. Maalesef cehennem modu çok zor. Ne olursa olsun temizleyemedik. Nazik Kar hafifçe gülümsedi ve şöyle dedi, cehennem modunu nasıl temizlemeyi başardığınızı çok merak ediyorum. Eğer bunun parti üyelerinizin yardımıyla olduğunu söyleseydiniz, size inanmazdım. Ölümcül ormanın cehennem modunu fethetmek için özellikle diğer kasabalardan Ouroboros'un elit üyelerine saldırdı. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar ilk şef seviyesi patron Willia'yı geçemediler. Willia'nın hasarı özellikle dehşet vericiydi. Tamamen bronz ekipmanla donatılmış bir kalkan savaşçısı bile onu yenemezdi. Nazik Kar, Sifeng'in partisinin cehennem modunu nasıl temizlediğini gerçekten anlayamadı. Sadece şanslıyım, dedi Sifeng dürüstçe. Söylemek istemediğin için hala bir ekipman parçası için kavga etmem gerekiyor, bu yüzden artık seninle konuşmayacağım. Zindan randevumuzu unutma, Gentle Snow, cehennem modunu nasıl temizleyebileceği konusunda Sifeng'in peşine düşmedi. Sadece zor mod onlara harika bir hasat sağladı. Ekipman yüzünden mi kavga ediyorsunuz? Garnizon ağır zırhı mı? Sifeng gelişigüzel sordu. Nasıl bildin? Siz de bu ekipman için mi savaşıyorsunuz? Nazik Snow bunu söylerken başını salladı. Bu garnizon ağır zırhının nitelikleri çok harikaydı. Eğer bu donanıma sahip olsalardı 3 seviye Wolfman zindanına girdiklerinde fazla sorun yaşamayacaklardı. Sifeng çok fazla söylediğini biliyordu ama cevap verirken sakinliğini korudu. Evet, ama bunun için yarışacak bu kadar çok insanın olacağını düşünmemiştim. Artık bundan çoktan vazgeçtim. Aslında, fiyat şimdiden 23 gümüş paraya ulaştı ve yalnızca güçlü finansmana sahip bir lonca onu satın alabilecek. Artık seninle konuşmayacağım. Hala bazı eşyaları satmam gerekiyor, diyen Gentle Snow, parçasını bitirdikten sonra aramayı kesti. Bu sırada Nazik Kar'ın yanında oturan Haoyerunar'in dudaklarını somurttu. Ortalığı karıştırdı ve şikayet etti, Snow, ne olursa olsun Opic'in ekibimize katılmasına neden izin veriyorsun? Opic çok şanslıydı ve becerileri de ortalama düzeydeydi. Tesadüfen, oyunun resmi çıkışından bu yana pek değişmeyen ölümcül orman gibi küçük bir zindanla karşılaştı ve çok şanslı bir şekilde zindanın cehennem modunu temizledi. Onu 20 kişilik takım zindanına getirmek anlamsız olurdu. Ayrıca parti üyelerinin beceri seviyeleri bakılamayacak kadar berbat. Kesinlikle ilerlememize yük olacaklardı.
Nazik karın arkasında duran Ouroboros'un elit üyeleri de Saoirio'nun sözlerine katılıyordu. Onlar Ouroboros'un elitleriydi. Bir grup ortalama oyuncu onlarla nasıl kıyaslanabilir? Büyük kardeş Ye-Feng'in o kadar basit olmadığını hissediyorum. Zindanı şans eseri temizlediğini söylerken kesinlikle alçak gönüllüydü. Becerileri inanılmaz, bu yüzden onu bize katılmaya davet etmek dezavantajlı olmaz. Xiaoyer yumuşak bir şekilde kişisel fikrini sundu. Küçük kız, yalancılar hakkında ne bilirsin? O piçin ne kadar kötü olduğunu bilmiyorsun. Ayrıca bir seviyeye ulaşmak için o kadar zaman harcadı. Becerileri şöyle böyle. Bu bayan onu tek bir alev patlamasıyla etkisiz hale getirebilir. Xiaoyero, kendinden emin bir şekilde konuşarak Xiaoyer'e baktı. Tamam, tartışmayı bırak. Ben de Ye-Feng'in o kadar basit olmadığını hissediyorum. Aksi takdirde ölümcül ormanın cehennem modunu bir grup acemiyle nasıl temizleyebilirdi? Takım zindanına girdiğimizde standartlarının nerede olduğunu göreceğiz. Eğer kötü değilse, onu Tanrı'ya öldüren orduya almayı düşünebilirim. Ancak şimdi öncelikle bu garnizon ağır zırhı için teklif verelim. Nazik kar yumuşak bir öksürük bıraktı. Herkes birdenbire sustu, şaşkınlık içindeydi. Nazik Snow'un bu tür düşüncelere sahip olacağını hiç düşünmemişlerdi. Aslında Ye-Feng'in Tanrı'yı öldüren orduya katılmasına izin vermeyi planlıyordu. Tanrı'yı öldüren ordunun üyeleri, Ouroboros'un elitleri arasındaki elitlerdi. Her üyenin büyük yetenekleri vardı ve on binlerce oyuncu arasından seçilmiş uzmanlardı. Lonca'nın tüm kaynakları Tanrı katleden orduya önceliklendirilmişti. Lonca lideri ve alt liderin yanı sıra, Tanrı'yı öldüren ordunun üyeleri Lonca içinde en fazla otoriteye sahipti. Sanal dünyadaki pek çok uzman, Tanrı'yı öldüren orduya katılmak için yorulmadan mücadele etti. Ancak bu kişilerin büyük bir çoğunluğu reddedildi. Öte yandan aniden karşılarına çıkan Ye-Feng'in aslında Tanrı'yı öldüren orduya girme şansı çok yüksekti ve böyle bir görüntü onlarda büyük bir kıskançlığa neden olmuştu. Bölüm 54 Karanlığın İncili. Gentle Snow aramayı kestiğinde Si-Feng rahat bir nefes aldı. Neyse ki keşfedilmedi. Eğer Gentle Snow, Si-Feng'in garnizon zırhının yaratıcısı olduğunu öğrenirse, korkunç sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Ayrıca Si-Feng, Nazik Kar'ın güçlü bir yaklaşım kullanma olasılığından şüphe etmedi. Kar tanrıçası boş bir unvan değildi. Onun demir yumruk yöntemleri sayısız uzmanın dilini bağladı. Aksi takdirde bu kadar uzmanın bakımını yapamazdı. Ancak Si-Feng, Nazik Snow'un sözlerinden ilginç bir konuyu keşfetti. White River City'deki birçok lonca, garnizon zırhına zaten büyük önem vermeye başladı. Bu, garnizon zırhının itibarının çoktan yayılmış olduğu anlamına geliyordu. Şu anda garnizon zırhının popülaritesi zirveye ulaşmış olabilir. Si-Feng'in garnizon zırhını büyük miktarlarda satarak bir ton para kazanması büyük bir şanstı. Bir dönem daha geçtikten sonra garnizon zırhının değeri şimdiki kadar büyük olmayacaktı. Önce Epic Quest'e bir göz atalım. Sonra garnizon zırhlarını yapmaya geri döneceğim. Si-Feng sabırsızlıkla garnizon zırh yapımına geri dönmek istedi çünkü artık çok para kazanma şansı gelmişti. Ancak şu anda önündeki destansı görev çok daha önemliydi. Eğer yarı yolda bırakmış olsaydı, kesinlikle hayatının geri kalanında pişman olacaktı. Bu destansı görev, Fantasya Extinguisher'in efsanevi bir başarıya ulaşmasında büyük rol oynadı. Doğal olarak, Si-Feng bu şans buluşmasından vazgeçmeyecekti. Gecekondu bölgesinin dar yollarında 20 dakika manevra yaparak geçirdikten sonra Si-Feng nihayet kütüphaneye ulaştı. Buraya giderken Si-Feng, gecekondu mahallelerinde yanında yürüyen bir ilahi görevlinin olmasının harikasını keşfetti. Onu soymak isteyen NPC'lerin hepsi, Charlie'nin kıyafetini gördükten sonra geri çekildi. Aksi takdirde, Si-Feng'in bu yolculuk için sürekli olarak Bulan farelerine karşı savaşarak bir saatten fazla zaman harcaması gerekecekti. Üstelik bu NPC'ler tam anlamıyla fakirdi. Si-Feng, bu NPC'leri öldürmek için EXP bile dahil olmak üzere herhangi bir ödül alamayacaktı. Red Leaf kasabası kütüphanesi solmuş bir görünüme sahipti. Binanın yalnızca 2 katı vardı ve duvarlara tırmanan ölü yapraklar görülebildiği için burayı yönetecek kimse yoktu. Kütüphaneye girildiğinde tüm binayı toz ve kir kapladı.
Ahşap masanın üzerinde duran kitaplar çoktan toz tabakasıyla kaplanmıştı. Kütüphane, insanların bir zamanlar yaşadığı bir yerden çok, perili bir eve benziyordu. Özür dilerim. Kimse ziyaret etmeyeli uzun zaman oldu, o yüzden burayı toparlamadım. İstediğin yere otur, Sarlin tozla kaplı bir sandalyeye işaret ederken hafifçe gülümsedi, hareketinin çok uygunsuz olduğunu anlamamıştı. Si Feng, doğrudan konuya girerek, saygıdeğer ilahi memur, bu günlüğün tercüme edilmesini istediğim için buraya geldim dedi. Sandalyeyi kaplayan parmak kalınlığındaki toz tabakasına baktığında kaşları hafifçe kırıştı. Elbiselerini kirletmeyi gerçekten istemiyordu. Ancak Sarlin kitap rafında bir şey ararken kendi işine bakmaya devam etti. Sanki Si Feng'in konuştuğunu hiç duymamış gibiydi. Si Feng uzun zamandır bu tür davranışlara alışkın olduğundan sessiz kalmayı seçti. Tanrı'nın alanında her türden NPC vardı. Bu özellikle önemli NPC'ler için geçerliydi. Benzersiz ve tuhaf davranışlar küçük meseleler olarak görülüyordu. Çok daha lanetli olan tanınmış NPC'ler vardı. Bu NPC'ler birçok birinci sınıf lonca'nın annelerine lanet etmesine neden oldu. Tam 10 dakika bekledikten sonra Sarlin nihayet kitap raflarından çıktı. Elinde kalın ve yırtık pırtık eski bir kitap tutuyordu. Neden burada olduğunu biliyorum. Gecekondu mahallesine adım attığınız anda vücudunuzdan gelen şeytani enerjiyi hissedebiliyordum, dedi Sarlin ciddi bir tavırla. Yırtık pırtık kitabı masanın üzerine koydu ve binadaki tüm tozun bir anda havaya uçmasına neden oldu, şuna bir bakayım. Si Feng doğal olarak günlüğün böyle bir senaryoyu tetiklediğini biliyordu. Çantasından yırtık pırtık günlüğü çıkarıp dikkatle Sarlin'a uzattı. Sarlin'in günlüğü almak için acelesi yoktu. Bunun yerine ilahi sözlerden oluşan bir cümleyi tekrarladı. Aniden, günlüğün etrafını altın ilahi sözlerden oluşan şeritler sardı. Tam Si Feng, Sarlin'in eylemlerini merak ederken, günlüğe aniden bir değişiklik geldi. Zifiri karanlık kapağında aniden siyah bir duman belirdi ve uğursuz görünen bir yüz ortaya çıktı. Sanki aşırı acı çekiyormuş gibi görünüyordu. Kötülük yok olsun. İlahi mızrak. Sarlin bağırdı, yeşim gibi eli havada ilahi kelimeleri çiziyordu. Aynı zamanda 3 seviye ilahi laneti söylemeye başladı, sesi tüm kütüphanede yankılanıyordu. Kütüphanenin üzerinde tüm binayı kaplayan altın renkli bir heksagram belirdi ve büyü oluşumundan 3 altın yargı mızrağı uçarak dışarı çıktı. Mızraklar günlüğü deldi ve uğursuz yüzü parçaladı. Ha ha ha, pes etmeyeceğim. Tekrar buluşacağız. Uğursuz yüz, tüyler ürpertici sözleri söylerken yüksek sesle güldü. Her iki gözü de sanki söylediği sözler onun içinmiş gibi sıkı bir şekilde Si Feng'e sabitlendi. Bir anda günlüğün üzerindeki siyah duman dağıldı. Bu sırada Sarlin'in alnı terle kaplıydı. Ten rengi ölümcül derecede solgundu ve şu anda son derece zayıf görünüyordu. Sistem, büyük bir şeytan bir tarafından lanetlendiniz. Tüm nitelikler %50 azaltıldı, canavarları öldürmekten elde edilen deneyim %95 azaltıldı. Sistem, bir büyük şeytan tarafından gözaltına alındınız. Büyük şeytanın hayaleti 30 gün içinde senin için gelecek. Eğer hayalet tarafından öldürülürseniz bedeniniz büyük şeytan tarafından ele geçirilecektir. Saçmalık. Bunu daha acımasız hale getir. Neden yapmıyorsun, kendini ne kadar kısıtlamış olursa olsun. Si Feng bu bildirimi görünce küfretmeden edemedi. İnsan standartlarıyla karşılaştırıldığında büyük şeytan, 4 kademe eşin eşdeğeriydi. Kılıç imparatoru ile aynı seviyedeydi. Her ne kadar sadece bir hayalet olsa da, bunun üstesinden gelmek için yine de 3 kademe eşi olan Sarlin'a ihtiyaç vardı. Ancak büyük şeytan, Sarlin'a hedeflemek yerine aslında etraftaki bir kişi ve Si Feng gibi küçük bir karakteri hedef aldı. Bu lanet etraftayken nasıl seviye atlayabilecekti? Niteliklerdeki %50 azalmadan bahsetmiyorum bile. Niteliklerinin ortalama bir oyuncunun seviyesine düşmesine neden olmuştu. Daha yüksek seviyedeki canavarları öldürmek isteseydi bu sorun olurdu. Ayrıca büyük şeytanın hayaletiyle de yüzleşmek zorunda kaldı. Bayan Sarlin, iyi misiniz? Lanetlenmiş olmasına rağmen Si Feng hala kibarca konuştu. Sarlin hafifçe başını salladı ve gülümseyerek konuştu, çok kötü bir şey değil.
Bu kadar korkunç bir eşyayı getireceğini hiç düşünmemiştim. Beni oldukça zayıflattın. Ancak sorun artık çözüldü. Eğer birkaç gün daha sürüklenseydiniz, bedeniniz büyük şeytan tarafından ele geçirilmiş olabilirdi ve bedeniniz sonsuza kadar cehennemde acı çekecekti. Teşekkür ederim Bayan Sarlün. Eğer sen olmasaydın çoktan ölmüş olabilirdim. Sarlün'ün sözleri biraz yanlış gelse de Si-Feng yine de ona teşekkür etmişti. Kütüphaneye vakit kaybetmeden gelmiş olmasına sevindi. Aksi halde gerçekten eşi bitmiş olurdu. Ancak şu anda sorun henüz çözülmemişti. Teşekküre gerek yok. Bugünlük göründüğü kadar basit değil. Bu bir anahtar. İçinde bir kapıdaki lanetin kilidini açma yöntemini kaydeder. Şimdi göreviniz bu kapıyı bulmak, bugünlükle içeri girmek ve içinde saklanan karanlığın İncil'ini bulmak. Sen onu benim için geri getirdiğin sürece, karanlığın İncil'ini yok edebilirim. Bir kez yok edildiğinde büyük iblis aşağıya inemez, diye açıkladı Sarlün. Sistem, epik görev karanlık iniyor kabul edildi. Karanlığın İncil'ini bulup yok edin ve büyük şeytanın inmesini önleyin. Ödüller bilinmiyor. Si-Feng, bir destansı görevi tamamlamanın aşırı zorluğunu bilmesine rağmen, hala bu kadar lanet olası olmasına gerek yoktu. En azından görev ona karanlığın İncil'ini nerede bulacağını söylemeli. Si-Feng'in önceki yaşamında, fantezi söndürücü bu görevi Kara Ejderha İmparatorluğu'nda tamamlamıştı. Ancak Si-Feng, Kara Ejderha İmparatorluğu'na gidemedi. Oraya gitse bile oyunun bu aşamasında ışınlanma kapıları etkinleştirilmemişti, dolayısıyla oraya koşması gerekecekti. Ancak bacakları kırılana kadar koşsa bile Kara Ejderha İmparatorluğu'nun sınırlarına ulaşması için birkaç ayı daha harcaması gerekecekti. Türk Lirası notları. 1. Büyük şeytan, bu, şeytanlar için bir rütbedir, canavarlar için değil. İlerleyen bölümlerde demonlar daha iyi tanıtıldığında bu durum daha da açıklığa kavuşturulacak. Bölüm 55 Ay Damlası. Si-Feng derin düşünceye girdi. Fantasio Extinguisher'in önceki hayatında bu destansı görevi nasıl tamamladığını anlamadı. Karanlığın İncil'inin nerede saklandığını kim bilebilir ki? Üstelik Si-Feng'in önceki hayatında bu görevle ilgili topladığı bilgiler çok eksikti, bu nedenle referans olarak kullanabileceği parçalar son derece sınırlıydı. Şu anda, Si-Feng'in omuzladığı kötü lanet, seviye atlamayı bile bir sorun haline getiriyordu. Ne olursa olsun bu soruna bir çözüm bulmalıydı. Aksi takdirde ileride karşılaşacağı sorunlar daha da büyük olacaktır. Sayın Bayan Sarlün, artık iblis tarafından lanetlendim. Bunu çözecek bir yönteminiz var mı? Si-Feng kalbini sakinleştirdi. Dönüp şu anda hassas bir durumda olan Sarlün'e baktı ve şunu sordu, ayrıca karanlığın İncil'ini nerede bulabilirim? Sadece bir ipucunun bile faydası var. Si-Feng'in bir dizi sorusunu duyunca Sarlün'ün saf yüzünde parlak bir gülümseme belirdi. Elbette bir sürü sorunun var, ha, seni küçük piç. Lanetini çözecek bir yöntemim yok gibi değil. Ancak şunu bilmelisiniz ki bir şeyi alabilmek için karşılığında bir şeyler vermeniz gerekir. Laneti ortadan kaldırmanın tek bir yolu var, o da ay damlası gerçekleştirmek. Ay damlası dünyadaki tüm büyü ve lanetleri ortadan kaldırabilecek bir törendir. Ancak bu töreni gerçekleştirmek için birçok malzemeye ihtiyaç vardır. Gerekli malzemeleri ben sağlayacağım. Ancak karşılığında hizmetlerimin karşılığı olarak 3 altın para ödemeniz gerekiyor. Eğer karanlığın İncil'i hakkında bir ipucu elde etmek istiyorsanız bilgi ücreti olarak ilave 10 altın para ödemeniz gerekiyor. Si-Feng, Sarlün'ün ifadesine baktığında omurgasından aşağıya doğru bir ürperti hissetti, o açıkladıkça daha da heyecanlı hale geldi. Bu özellikle Sarlün'ün gözleri için geçerliydi. Şu anda kıyaslanamayacak kadar saf görünse bile görünüşü yine de gözlerindeki yanan arzuyu gizlemeye yetmiyordu. Sonunda, tek bir kelime hala her şeyi dikte ediyordu. Para. Sistem, laneti ortadan kaldırma görevini kabul etmek istiyor musunuz? Sayın Bayan Sarlün, ücretini ödemeye hazırım. Başka ne söyleyebilirdi? Ancak Sarlün'ün istediği 3 altın para fiyatı çok yüksekti. Şu anda White River City'de bu kadar parayı karşılayabilecek tek bir oyuncu yoktu. Madem isteklisiniz, o zaman bir altın para depozito ödeyin. Sarlün narin elini kısıtlamadan uzattı. Sarlün'ün eylemlerini gören Si-Feng,
Onun bir tür röntgen tekniğine sahip olduğundan şüphelendi. Ancak parayı er ya da geç ödemek zorunda kaldı. Bu yüzden Xifeng isteksizce bir altın parayı Harlin'a verdi. Xifeng parayı teslim ettiği anda zengin bir iş adamı olmaktan fakir bir köylü olmaya geçti. İşte bu senin için. Öncelikle bu şeyin içindeki enerjiyi doldurmanız gerekiyor. 30 parça aytaşı toplamak için sizi Ayışığı Ormanı'na götürecek. Onları bana geri getirirsen sorun olmaz. Harlin parlayan altın parayı yıldırım hızıyla aldı. Sonra yumruk büyüklüğünde bir kristal küre çıkardı ve onu Xifeng'e verdi. Sistem, aydınlatması görevi kabul edildi. Harlin için 30 parça aytaşı ve 2 altın para toplamalısınız. Tamamlandığında Harlin, büyük iblisin üzerinizdeki kötü lanetini ortadan kaldıracak. Xifeng kristal küreyi aldı ve ona bir baktı. Işınlanma sihirli küresi. Etkinleştirmeden hemen sonra kullanıcıyı Ayışığı Ormanı'na ve oradan ışınlayabilir. Etkinleştirme koşulu, 200.000 EXP'nin depolanması gerekiyor. Ortalama bir oyuncunun seviye 0'dan seviye 7'ye bir anda yükselmesi için 200.000 deneyim puanı yeterliydi. Şu anda Xifeng için böyle bir miktar onun hayatını istiyordu. Şu anda canavarları öldürerek elde ettiği deneyim %95 oranında azalacak. Aynı seviyedeki canavarları öldürerek kesinlikle hiçbir deneyim elde edemezdi. Elitlere gelince, seviyesi daha yüksek olanı öldürerek yaklaşık 10 EXP elde edebilecekti. Bu, 200.000 EXP toplamak için kendisinden bir seviye daha yüksek olan 20.000 elti öldürmesi gerektiği anlamına geliyordu. Bu kadar insanı öldürmesi ne kadar sürer? Üstelik Red Leaf kasabasında o kadar da elit canavar yoktu. Gerçekten destansı görev olarak adlandırılmaya değer mi? Zorluk gerçekten delici. Xifeng acı bir şekilde güldü. Xifeng'in önceki yaşamında Fantasya Extinguisher, 1. sınıf lonca, Fantasya Sahrine'ın desteğine sahipti. Böylece, birçok zorluğun ardından görevi tamamlamayı başardı. Ancak Xifeng 1. sınıf bir loncanın desteğine sahip değildi. Eğer görevi tamamlamak isterse bu son derece zor olurdu. Ancak Xifeng bunu tamamladığı sürece ödüller kolayca sorunları gölgede bırakacaktı. Bu destansı görevin ödülleri Fantasya Extinguisher'in şöhretiyle sonuçlandı. Xifeng'in onu destekleyen 1. sınıf bir loncası olmamasına rağmen, o reenkarnasyona uğramış bir kişiydi. Diğer oyunculara göre hala bir avantajı vardı. En azından para kazanma konusunda 1. sınıf loncalara karşı kaybetmeyecekti. Görünüşe göre şimdilik yalnızca geri dönüp garnizon zırhları oluşturabilirim. Xifeng kristal küreyi tuttu ve kütüphaneden ayrıldı. 200.000 EXP biriktirmenin bir yolunu düşünmeden önce ilk olarak yeterli altın para kazanmayı planladı. Xifeng ticaret alanına döndüğünde dışarıdaki gökyüzü zaten parlaktı. Birçok oyuncu zaten canavarları öldürmek ve seviye atlamak için ayrıldı ve sokakları oldukça boşalttı. Xifeng, dövme malzemelerini ve felsefe taşını almak için hemen bankaya gitti. Tam Xifeng dövme birliğine giderken sistemden bir bildirim geldi. Sistem, açık artırmaya çıkardığınız garnizon ağır zırhı satıldı. İşlem ücretleri düşüldükten sonra çanta alanınıza toplam 31 gümüş 53 bakır eklenmiştir. Bu kadar değerli mi? Xifeng şok oldu. Seviye 3 garnizon ağır zırhı, gizemli demir ekipmana benzer niteliklere sahip bir ekipman parçasıydı. En fazla 20 gümüş para değerindeydi. Ancak şimdi 30'un üzerinde gümüş paraya satılmıştı. Bu loncaların garnizon ağır zırhına karşı ne kadar çılgınca davrandıklarını hayal etmek mümkündü. Bu bilginin gelmesiyle Xifeng'in coşkusu daha da arttı. Bir an önce 100 parça garnizon zırhı üretip bunları satıp büyük bir kar elde etmeyi dilemekten kendini alamadı. Bu nedenle Xifeng, dönme birliğine doğru koşarken Moonwalk'ı etkinleştirdi. Tereddüt etmeden Xifeng, 20 saat boyunca bir orta dövme odası ayırdı. Eğer o loncaların parasını şu anda toplayamamış olsaydı, kendi reenkarnasyonunun hakkını vermiş olmazdı. Dövme odasının içinde Xifeng, garnizon zırhlarını döverken topladığı tüm taşları rafine etti ve her şeyi yaptı. İlk garnizon zırhı başarıyla dövüldüğünde, sistem, garnizon zırhı başarıyla oluşturuldu. Sahtecilik yeterliliği 2 puan arttı. 800 EXP elde edildi. Sistem, elde ettiğiniz deneyimi ışınlanma sihirli küresinde saklamak ister misiniz?
Aniden Sifeng yaptığı işi durdurdu. Dikkatli bir şekilde bakarak sistem arayüzünü çağırdı. Dönme yaparak 800 EXP mi elde ettim Sifeng, düşünerek elini çenesine koydu. Aniden gülümseyerek şöyle dedi, panik içinde bunu nasıl unutabilirim? Lanet yalnızca canavarları öldürerek elde edilen deneyime yöneliktir. Ödüllendirilen deneyime hiçbir etkisi yoktur. Bir ekipman parçasını oluşturmak için çok zaman gerekmesine rağmen, başarı oranının çok yüksek olması farklı bir hikayeydi. Sifeng'in o zamanki seviye atlama hızı, şu anda içinde bulunduğu %95 deneyim azaltma durumuna rağmen ortalama bir oyuncudan çok daha hızlı olurdu. Elimizde böylesine uygun bir yöntem varken, destansı görevin zorluğu bir anda büyük ölçüde azalmıştı. Üstelik Sifeng, dönme kitabına sahipti. Garnizon zırhı oluşturmanın başarı oranını %60'a kadar artırabilir. Bununla birlikte Sifeng'in seviye atlama hızı, uzman oyuncuları bile fazlasıyla aşacaktı. 200.000 EXP'yi toplamayı bitirmesi çok uzun sürmeyecekti. Bu şekilde Sifeng sadece para değil aynı zamanda deneyimde kazanabilirdi. Bir taşla iki kuş vurmaktı bu. Kesinlikle harikaydı. Fantasy Extinguis her büyük olasılıkla laneti ortadan kaldırmanın bu kadar hızlı bir yöntemi olduğunu hayal etmemişti. Bu noktaya kadar düşünen Sifeng, sistemin, elde ettiği deneyimin %100'ünü ışınlanma sihirli küresinde depolanacak şekilde dağıtmasını sağladı. Daha sonra bir cevher aldı ve mutlu bir şekilde ekipman dövmeye başladı. İyileşen ruh hali nedeniyle Sifeng'in elleri çok daha çevik hale geldi. Elindeki yüz arıtma çekici, ritmik olarak hareketli bir melodi çalan bir müzik enstrümanı gibiydi. Sifeng kendine geldiğinde, aniden önündeki garnizon zırhı karşısında şaşkına döndü.